Hanımlar beyler hoş geldiniz. Geçen hafta gündeme bomba gibi düşen bir haberi konuşacağız bugün. Aslında iki haberi konuşacağız. İkinci sürprizdi. Niye söyledin? Sürpriz olduğunu farkında değildim. Jack Dorsey abimiz, yani Twitter'ı yeni adıyla X'i kuran kişi, dedi ki 10 bin kişinin %40'ını kovuyorum. Yapay zeka ile 6 bin kişiyle aynı işi yapacağız zaten. Hem de daha iyisini yapacağız dedi. Ondan sonra akşamına da hisse senedi %24 fırladı şirketinin. Yani Wall Street bu hareketi alkışladı. Ama diğer tarafta da Gartner çıktı, dedi ki AI projelerinin %30'u çöpe gitti. Şirketlerin %42'si AI girişimlerini terk etti. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu şimdi. Nerede devrim? Burada karışıklık mı var? Kafalar mı karışık? Kimse ne dediğini bilmiyor mu? Bir taraf AI ile kadroları yarıya indirdim, çalıştırıyorum diyor. Bahane mi üretiyorlar? Yalan mı söylüyorlar? Bir taraf para bitti diyor. Ben bir kere şu Jack Dorsey'e hiç güvenmiyorum. Yani öyle sakal bıraktı, sempatik tavırlara falan büründü. Hiç bana doğru gelmiyor. Zaten Elon Musk Twitter'ı satın alıp ya bu nasıl bir yapı? Çalışanların yarısı işe gelmiyor. Yazılımcıların yarısı 2 yıldır bir satır kod yazmamış. Böyle şirket mi yönetilir deyip yarısını çıkardığında, hatta yarısından fazlasını mı ne çıkardığında, Jack Dorsey ağlıyordu. Bu nasıl bir katliam? Biz bir aileyiz. Bu şirketi o kişiler omuzlarında getirdi bugünlere diye. Demek ki Jack Dorsey şirket kurmayı bilmiyormuş diyeceğim şimdi. Sen kimsin Hadi diyecekler linç, de. linç geliyor. Yani verimliliği bilmiyormuş demek ki. Aslında şöyle, şuna da dikkat etmemiz lazım. Haber dilinde her zaman, daha önce de bunu konuşmuştuk, İnsanları tedirgin eden başlıklar, haberler her zaman daha çok okunur. Jack Dorsey'in aslında bu işten çıkartmasının metninde kendisi şunu itiraf ediyor. Özellikle pandemi döneminde fazla işe alım yaptık. Gereksizdi bunlar ve artık bu sürdürülebilir değil, verimli değil. Zaten yapay zekaya yaptırıyoruz gibi bir şeye de geliyor söylediği laflar. Ama şimdi burada Jack Dorsey şirketin yarısını çıkartıyor ya da fazla işe alım yapmışız, gereksiz olduğunu anladık gibi bir başlık attığı zaman kimsenin bu kadar ilgisini çekmeyeceği için hemen yapay zeka 6.000 kişi işinden etti diyorsun ve bir anda gündem oluyor. Bu iş birazcık da böyle. 2019'da 3900 kişiyle çalışıyormuş blog. Pandemide 12.500'e çıkmışlar. Şimdi 6.000'e iniyor. Aslında 2019 rakamlarıyla bakınca hala 1,5 katı daha fazla kişi çalışıyor. Dediğin gibi bunları AI mı kesti yoksa zaten fazlalık mıydılar? Orası soru işareti. Aslında bu da bir erken ölçekleme problemiydi. Bazı şirketler, bunu Amazon da daha önce itiraf etti, nasılsa büyüyeceğiz, büyürüz diye ihtiyacından fazla eleman alıp, özellikle arz talep dengesinin bozuk olduğu o dönem iyi yazılımcı bulmak zordu. İyi yazılımcıları biz toplayalım, nasılsa ihtiyaç olur, şu an kaldırabiliyoruz diye topladılar. Yapay zekada gelince ve hedefledikleri kadar büyüyemeyince, yani karlılıkları da o oranda arttıramayınca, bu sefer size ihtiyacımız yok ya da biz yeterince beceremedik bu işi, iyi yönetemedik, iyi öngöremedik demek yerine yapay zeka çok iyi gidiyor, size güle güle deyip gönderiyorlar. Yani birazcık yapay zeka bahanesinin arkasına saklanıyorlar. Aslında kendi yönetimsel problemleri ya da Ya da işte global hatalarını ekonomiden örtmek dolayı için. zaten olacak bir şeydi. Yani aynen, zaten ekonomi şimdi, bir de artık savaşlar da iyice önümüze yaklaştı. Ekonomide doğal olarak bir durgunluk var. Startuplar ya da teknoloji, dijital dünya eskisi kadar hızlı büyümüyor. Doğal olarak bu kadar yazılımcıya ihtiyaç yok. Tabii şu da var, gerçekten yapay zekada verimliliği inanılmaz arttırdı. 10 kişinin yaptığı işi 2 kişiye yaptırabiliyorsun. Yani evet, belki bu krizde şirketler şimdi küçülüyor. Bu şekilde krizi atlatmaya çalışıyorlar. Yapay zeka olmasa belki batacakken en azından şimdi belli bir çıkarmayla 2 kişiyle işleri götürebilme şansları olabilir. Abi diyor ki Dorsey abi, her çalışana AI zorunluluğu getirmiş. Performans takibi var. Kullanmıyorsan ayrıl diyormuş yani. İşte şeyi de dedi ya, zaten çoğu şirket bu çıkarmalar konusunda geç kaldı. Bir yıl içinde aynı yere gelecekler. Geç bile kaldılar. Bu benim yaptığıma gelecekler dedi. AI'yi da şimdi böyle zorunlu tutuyor falan. Delirdi mi yoksa öngörülü bir abi mi? Ne diyorsun? Ya zaten şu an 2026 itibariyle bilgisayar başında iş yapan, sadece yazılım demiyorum, sadece teknoloji de demiyorum, yani bütün çalışanların bir şekilde yapay zekayı öğrenmesi, kullanması gerekiyor. Yani şu an zaten kullanmıyorsanız gerçekten geride kalıyorsunuz.
Hele ki yazılım sektöründe ya ben yapay zeka kullanmam gibi bir tercih, bu artık bir tercih meselesi değil. Yani bu şu gibi bir şey. Ben yazılımcıyım ama bilgisayar kullanmıyorum demek gibi bir şey oldu yani. Bunu kullanacaksınız. Şu olabilir. İşte çok stratejik bir sektörde çalışıyorsunuzdur. Savunma sanayi gibi. Gizliliğin önemli olduğu, projelerin yapay zeka ile paylaşılmasını istemediğiniz bir şey ki onda da lokalde çalıştıracağınız büyük dil modelleriyle gene çalışmaya devam edebilirsiniz ama ben bunu kabul etmiyorum. Ben bunu kullanmam deme lüksünüz kalmadı. Peki diğer cephesi var bu işin. Senin sürprizimi patlattığın. Bu nasıl sürpriz ya? Beğenmedim. Beğenmedim ya. Gartner diyor ki AI projelerinin %30'u daha ispat aşamasında POC level'da çöpe gitti. SAP Global'e göre şirketlerin %42'si AI girişimlerini terk etti. 2024'te bu %17 idi. Bir yılda neredeyse 2,5 kat artmış. Daha ilginci AI kullanan şirketlerin sadece %16'sında gelir artışı görülmüş. %15'i maliyet düşürmesi sağlamış. Yani her 6 şirketten sadece biri para kazanıyor. Gerisi Nvidia'ya servet akıtıyor. Bir de şu var. 6000 CEO ile yapılan NBER, Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu Amerika'nın. Onun yaptığı bir araştırma var. AI henüz operasyonlarda önemli bir etki göstermedi. CEO'ların kendisi bile demiyor ki evet devrim oldu. O zaman niye kovuyorlar yani? Aslında şöyle bir durum var. Ben çevremden görüyorum, kendimi yaşıyorum. Şöyle bir şey olmadı. Abi artık AI var, sana ihtiyaç yok gibi bir durum yok da. Eskiden bir aylık bir son teslim tarihi olan iş artık bir haftaya düştü. Eskiden günde 3 iş yapıyorsan şimdi 10 iş yapıyorsun ve bunu işveren de bunun farkında. Yani şey demiyor. Artık yapay zeka var, sana ihtiyaç yok demiyor da ben bu adama 3 iş yaptırıyordum şimdi 10 iş yaptırırım diyor. Yüklendikçe yükleniyor. O yüzden şirketler daha fazla işi gene aynı adamla yapabiliyorlar. Daha fazla işin yoksa yaptıracak. Bu sefer diyorsun ki verimlilik adı altında. O zaman ben eskiden 10 kişiye yaptırdığım işi şimdi 3 kişiye yaptırırım. O zaman şu 7 kişiyi çıkartayım diyorlar. Benim tezim şu. Şirketler bu pandemiyle birlikte dijitalleşme, hemen ardından arda arda gelen LLM patlamaları, bunlarla birlikte FOMO etkisiyle Fear of Missing Out dediğimiz kaçırma, geri kalma etkisiyle cayır cayır milyarlar yaktılar. Onun üzerine şimdi global bir ekonomik kriz ya da durgunluk işte resesyon konuşuluyor. Onlar geldi. Şimdi bilançoyu düzeltmek için kadroları doğuruyorlar. Buna da yok AI verimliliği diyorlar, yok işte bilmem ne diyorlar. AI bu işin bahanesi yani. Tabii bahanesi. Şeyi bilirsin, alışveriş merkezlerinde hemen hemen birçok mağazanın camında bizimle çalışmak ister misiniz diye yazar. Ben bir kere sormuştum niye böyle bir şey var diye bir patronla konuşurken. O da ya aslında çalışanımız var ama sektörde sirkülasyon çok fazla. Yeni mağaza açıyoruz. İşte mağaza kapanıyor. Adam daha iyisini buluyor gidiyor. Her zaman böyle bir elimizde tutalım diyorduk. Biraz böyle stok fazlası gibi eleman fazlası bulunduruyoruz diyordu. İşte bu benzer durum paket servis yapan restoranların camında da vardır. İşte motorcu aranıyor işte ehliyeti olan diye. Halbuki adamın bir sürü motorcusu var ama o da öyle diyor. Ya bu motorcu bugün burada yarın oraya gidiyor. İşte biz yeni şube açıyoruz. Yani önceden kendini adam ölçekliyor. Dediğin gibi pandemi döneminde firmalarda çok büyüyeceğini öngören firmalar adam bulamam korkusuyla topladıkça topladılar ve şimdi elden çıkartmak için bir bahane arıyorlardı. Yapay zeka da onlara bir bahane oldu. Ama tabii trene atlayıp nasılsa yapay zeka işimizi halledecek deyip kıdemli yazılımcıları maliyetten kısmak için gönderen firmalar da pişman olup o adamlara muhtemelen belki de 2 katı fiyat teklif edip abi ne olur gel ocağına düştük diyecekler. Yani ekonomistlerin tarafında da Claudia Shum bu açıklamanın üzerine diyor ki, Dorsey'in açıklamasının üzerine, bloktan tüm ekonomiye böyle bir genelleme yapmayın. AI ile ne yapacağınız tamamen liderliğe bağlı. Dorsey'in yaptığı Dorsey'e özgüdür diyor özetle. Bir de FED'den açıklama gelmiş. ATM'ler geldiğinde banka memurları yok olmadı. Bankacılık değişti. AI da yazılımcıyı yok mu edecek yoksa yazılımcılığı değiştirecek mi? Ya buna da böyle çok itiraz edenler oluyor. Endüstri devrimiyle karıştırmayın bu işi, bu bambaşka bir şey vesaire gibi ama sonuçta 4000 kişiyi işten çıkarmış ama 6000 kişiyi de tutmuş. O 6000 kişi niye orada? Ona da bir bakmak lazım.
illaki bir şeyler değişecek, dönüşecek ya da azalacak. Ama o kalanlar neden kalıyor ona da bir bakmak lazım. Tabii bir de yeni gelişen firmalarda bu sıkıntı, yani sen de yaşamışsındır. Şirket büyürken yeni özellik, bunu hızlı adapte etmek için olabildiğince yazılımcı alıyor. Yani ben hatırlıyorum, bir kere sizin ofise gelmiştim. Herkeste çift monitör, bazılarında 3 monitör, yok dikey monitörler bilmem ne. Herkes takır tukur takır tukur çalışıyor. Çünkü yeni bir ürün geliştiriyordunuz. Peşine başka bir ürün. Bir noktaya geldiğin zaman artık o şirketin büyüme ivmesi azalıp sabit bir noktada kaldığında o kadar personele ihtiyacın kalmıyor. Doğal olarak o hız, o güce ihtiyacın olmadığında, verimlilik adı altında, eğer ki önünde başka bir ürün çıkarma gibi motivasyonun yoksa, doğal olarak diyorsun ki tamam, artık ben bir noktaya ulaştım. Bundan sonra hedefim bu ürünü stabil bir şekilde tutmak. Yeni geliştirmeleri daha az yapacağım dediğin zaman doğal olarak bakıyorsun, senin için en maliyetli kim? En yapay zekayla değiştirebileceğin adam kimse, doğal olarak onu çıkartıyorsun. Amerika'dan şeyler böyle perspektif. Peki Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'de de iki ayrı dünya var biraz böyle. Bir tarafta işte uluslararası şirketler ve startuplar AI konusunda bu haberleri takip ediyor, konuşuyor, cayır cayır bu tool'ları kullanıyor. Diğer tarafta da biz hala Excel'le maaş bordrosu hazırlıyoruz diyen şirketler var. Şimdi bunlar da aksine çok rahatlar. AI korkusu olması gereken yerde korku yok, olmaması gereken yerde var. Şöyle bir durum var. İlk cep telefonlarına kamera koyulduğunda artık herkes kameraya erişecek. Herkes kendi filmini, dizisini çekebilecek dediler. Telefondan artık müzik kaydedebiliyorsun. Bu müzik piyasası o producerların elinden alınacak. Herkes istediği müziği evinde kaydedebilecek dediler. Ne oldu? Gene hala işte sinema sektörü profesyonellerin elinde. İşte müzik sektörü gene profesyonellerin elinde. Sadece şu oldu, evet, elinde bir gitarı olan adamın müzik yapma, müziğini kaydetme ve birilerine duyurma şansı oldu. Ama bir noktaya geliyor, profesyonellerden yardım alıyor. Burada da benzer bir durum olacak. Şey duyuyorduk ya, özellikle bizim dönem, o ÖSS dönemi. Köyde çobanlık yapan çocuk ÖSS'de birinci oldu mevzuları gibi. Şimdi o çocuk şunu da yapabilecek işte. Annesinin, babasının neyse tarlasının verimliliğini arttıran bir uygulama yapabilecek. Evet. Ya da belki sürüyle ilgili bir uygulama yapabilecek. Ama ne olacak? Bu, evet, başarılı olur, bir ürüne dönüşürse o da gidecek, doğal olarak kendisi gibi 3 tane çoban bulmayacak da bu işi daha önce yapmış bir adamlardan ekip kuracak ve bu ürünü geliştirmeye devam edecek. Yani aslında sektör birazcık yazılım yapmak için yazılım bilme bariyerini yıkmış oldu. Ama bu şu demek değil, yani hani bu bariyer yıkıldı. Artık biz işe yaramayız. Herkes bizi işten atacak. Biz ne yapacağız, taşmayacağız gibi bir durum yok. Ama insanlar bunu kabullenmek istemiyor. Israrla işte bir ara şey vardı. Diploması olmayan yazılımcı olur mu olmaz mı mevzusu vardı, biliyorsun. Şimdi de yazılımı bilmeyen, AI'nin yazdığını anlayamayan yazılımcı mı olur diyecekler. Bir süre sonra ben AI kullanmadan yazıyorum. Bu yazılımcılar elektrik, işte internet kesilirse ne yapacak diye konuşacaklar. Bitmeyecek yani bu. Tabii şunu da söyleyelim. Pandemi döneminden itibaren Avrupa'ya, Amerika'ya remote çalışan ciddi bir Türk yazılımcı kitlesi var. Bu global layoff'lar önce onları etkiliyor. Muhtemelen ilk başta zaten remote'ları gözden çıkarıyor şirketler. Orada da bir Yok ya, aksine öyle olmuyor. Aksine adam şey diyor. Benim ülkemdeki adam pahalı, sen ucuzsun. Kendi ülkesindekini, yani benim çalıştıklarımda hep öyle oldu. İşte önce hey güzel. Amerikalıları çıkardılar mesela. Avrupa'dakiler önce Avrupalıları çıkardılar. Ama bizde de şöyle bir risk oldu. Mesela ben ayrıldığım yerlerden birinde de galiba bu fiyat skalası batıdan doğuya gittikçe düşüyor. Önce en batıdakiler çıkarıldı işte. Fransa'daki bir adam çıkarıldı. Sonra Yunanistan'da bir çocuk vardı, onu çıkardılar. Sonra beni çıkardılar ama benden sonra bir baktım Suriyeli bir eleman vardı. O kaldı. Yani adam şey dedi, AI geldi. O zaman Parasına bu bakıyor. dördünün üçünü çıkartayım dedi. Tık 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 sırayla böyle. Meridyenlere göre herhalde fiyat belirleniyor. Batıdakiler daha yüksekti. Doğuya gittikçe düşüyor herhalde, bilmiyorum. Yani sonuç olarak bence bu iki taraf da haklı. Yani Gartner'ın raporu da, Dorsey abi de. Ama sadece farklı dünyalardan Bence Dorsey bakıyorlar. haksız ya.
Ben ona hiçbir zaman hak vermeyi düşünmüyorum. Ya Dorsey haklı çünkü AI bazı işleri gerçekten yapıyor yani. İyi de yapıyor. Her geçen gün daha da iyi yapıyor. Ama Gartner da haklı çünkü çoğu şirket AI'dan para kazanamıyor. Bu sektörün en önünde bayrak taşıyanlar bile cayır cayır milyarlar yakıyor. Hep konuştuğumuz işte OpenAI dahil ve kâra geçemiyorlar. O yüzden bence ikisi de haklı kendi dünyalarında. Ya aslında şöyle de bir durum var. Sosyal medya ajansı olan bir arkadaşım vardı. Onunla konuşuyorum. O dedi ki evet biz cayır cayır yapay zeka kullanıyoruz. Artık içerikleri ona hazırlatıyoruz dedi. Şu olmuş onların sektöründe. Eskiden fiyatları sallıyorum tabii bunları hiç baz almayın ama 5 müşterim vardı. 5.000 lira alıyordum ve her müşteriye 2 içerik üretiyordum gibi bir durum var. Şimdi müşteri sayım arttı. Aynı personelle daha fazla içerik, daha hızlı üretebiliyorum. Ama yapay zeka olduğu için yani yapay zeka sektöre girdiği için rekabet ve fiyatlar da ona göre değişti. Bu sefer 5 veren adam 3 veriyor. Bu sefer şuna geldi diyor. Ben eskiden 5 müşteriyle idare edebiliyorken şimdi 8 9 müşteri alırsam ancak aynı ciroyu yapabiliyorum. Benim için değişen şu oldu. Daha fazla müşterim var. Aynı personelle çalışıyorum. Daha çok ürün çıkartıyoruz. Ama Aynı parayı kazandığımız para kazanıyoruz. aynı diyor yani. Evet, Gartner'ın raporuna selam çakmış bu örnek. Ya benim çıkardığım derste bu AI işimi alacak mı diye sormak yerine AI kullanan birisi, bunlara adapte olmuş birisi benim işimi alacak mı diye sormak. Bir şekilde o rekabeti doğru anlayıp ona göre hareket etmek lazım. Siz de arkadaşlar yorumlara yazın. Sizin şirketinizde AI yüzünden kadro kısıldı mı? Yoksa AI bahane edilerek kovulanlar oldu mu? Biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Haberler üzerine de böyle konuşuruz yine. Debug edin, chill takılın, kasmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.